Cengiz Han 1211 yılında Çin seferine çıkınca bütün kuvvetlerini Çin üzerine sevk etmişti. Naymanlar ve Merkitlerden Moğol idaresine karşı çıkan Nayman Prensi kontrolündeki askerler batıya, Karahıtaylara kaçmıştı. Karahıtay Gürhanı, Çeluk'u bunları kabul etmiş ve kızını da Nayman Prensi ile evlendirmişti. Cengiz Han'ın Çin seferinde olduğu sırada Harezmşahlar ile Karahıtaylar arasında harpler patlamış ve Karahıtay Gürhanı'nın damadı olan Nayman Prensi Harezmlilerle anlaşarak kayınpederinin tahtını ele geçirmişti. Cengiz Han eski düşmanı olan Nayman Prensini Karahıtay hükümdarı olarak bırakamazdı. Pekin'i ele geçirdikten sonra en iyi komutanlarından olan Cebe Noyan'ı 20.000 kişilik bir kuvvetle Karahıtaylar üzerine gönderdi. Karahıtay devletinin halkı karmaşık bir din yapısına sahip olmakla birlikte çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşmaktaydı. Yeni Karahıtay hükümdarı Küçlük ise Budist bir Türktü. Kaşgar ve Hotan'da yaşayan Müslüman Türkleri Budist olmaya zorlamıştı. Budist olmayı reddeden Müslümanlara ise işkenceler etmeye başlamıştı. Cebe ordusuyla Karahıtay devletine girince Küçlük ülkeyi terk etmişti. Başkent Balasagun'a giren Cebe halk tarafından hiçbir direnişle karşılaşmadan şehri teslim aldı. Zira Küçlük'ün Müslümanlar üzerine gerçekleştirdiği vahşet olayları neticesinde Müslümanlar Moğolları bir kurtarıcı olarak görmüştü. Hatta öyle ki Cebe şehre girdiğinde Müslümanlar tarafından Allah'ın bir lütfu olarak selamlanmıştı. Cebe de buna mukabil ordusuna şehirde yağma ve talan yapmayı yasaklamıştı. Kaçan Küçlük ise Cebe'nin askerleri tarafından yakalanmış ve öldürülmüştü. Karahıtay ülkesinin bu surette Moğol İmparatorluğu'na katılmasıyla o dönemin iki süper gücü Harezmşah İmparatorluğu ile Moğol İmparatorluğu sınır komşusu olmuştu. Çin'in zenginlikleri tarih boyunca Müslümanları daima cezbederdi. Çok önce Emevi halifesi Haccac bin Yusuf ile valilerinin Çin'in fethini hayal ettikleri gibi Sultan Alaaddin Muhammed Harezmşah da Çin'i fethetmeyi hayal ediyordu. Ancak Moğolların kendisinden önce davrandığını haber alınca haberi teyit ettirmek için Seyyid Bahaeddin Razi'yi Pekin'e göndermişti. Buradan Moğol İmparatorluğu'nun başkenti Karakurum'a geçen Razi, Moğol İmparatoru Cengiz Han ile görüştü. Cengiz Han yaptıkları görüşmede ona her iki tarafın kervanlarının serbestçe gidip gelmelerini memnuniyetle karşılayacağını, tüccarların kendi ülkesi dahilinde tam bir emniyet içinde bulunacağını ifade etti. 1218 yılında Cengiz Han, Müslümanlardan oluşan bir elçilik heyetini Alaaddin Muhammed Harezmşah'a gönderdi. Heyet sözcüsü Harezmşah'a Cengiz Han'ın Harezmşah Alaaddin Muhammed'i en sevgili oğlu olarak gördüğünü, onunla dost olmak istediğini, her iki milletin ticaret erbabına kapılarını açık tutmasını istediğini bildirdiler. Harezmşah Alaaddin Muhammed heyetin yüzüne karşı "Benim ülkemin genişliğini, ordularımın büyüklüğünü biliyorsunuz. Nasıl olur da hanınız bana oğul diye hitap etmeye cesaret ediyor?" diyerek tehditler savurmuş, ancak Mahmud Yalvaç onu teskin ederek iki devlet arasında bir ticaret anlaşması yapılmasını sağlayabilmişti. Cengiz'in tebaası ticari faaliyetlere önem vermekteydi. Yerleşik kavimlerle ticaret yapmak her zaman için ihtiyaçtı ve en çok da giyecek mallarına ihtiyaç oluyordu. Cüveyni'nin anlattığına göre Moğollar o sıralarda Müslümanlara çok saygı gösterirlerdi. Müslüman tüccarlar için özel olarak beyaz ve temiz çadırlar kurulurdu. Ayrıca kervanların güvenliğini sağlamak için Cengiz Han tarafından nöbetçiler yerleştirilmişti. Lakin işler yolunda gibi gözükse de Sultan Alaaddin Muhammed Harezmşah için durum hiç de öyle değildi.
Zira Cengiz Han için dost ülke demek kendisine tabi olan ülke demekti. Diğer bütün hükümdarlar ancak ona tabi olmalıydı. Yani Alaaddin Muhammed Harezmşah kendini Cengiz Han'ın sevgili oğlu olarak görüp ona tabi olmadığı sürece Moğolların düşmanı olacağını biliyordu. Harezmşah Sultanı Alaaddin Muhammed'in ordusu sayı bakımından Moğollardan epey fazla ve güçlüydü. Moğol ordusu ise sayıca az olmasına rağmen Cengiz Han'a sonuna kadar sadık ve meslekleri yalnızca savaşmak olan göçebe bir orduydu. Alaaddin Muhammed Harezmşah tıpkı Selçuklular gibi kendisini İslam'ın temsilcisi olarak gösterip putperest Moğollara karşı cihat ilan ederek bütün Müslümanların desteğini almayı ve bu büyük ordularla Moğolları bertaraf edip Çin'e kadar ilerlemeyi hayal ediyordu. Lakin Sultan Abbas halifesi Halife en-Nasır ile büyük bir çekişme halindeydi. Ülkesindeki alimlerden destek alarak en-Nasır'ın halifeliğe layık olmadığına dair bir fetva aldı. Ardından Bağdat halifesi ile ölümüne bir savaşa girişti. Sultan ile halifenin bu ölümüne düşmanlığı Moğol istilası karşısında İslam alemini bölünmüş ve güçsüz bırakmıştı. İşte tam bu senede 450 kişilik bir Moğol ticaret kervanı Otrar şehrine girmişti. Harezmşahların Otrar valisi İnalcık bu kervandakileri casusluk yapıyor iddiasıyla önce tutuklatmış, ardından da idam etmişti. Cengiz Han bunu haber alınca fevkalade öfkelenmiş ve sultana bir elçilik heyeti göndererek Otrar valisi İnalcık'ın kendisine teslim edilmesini istemişti. Ancak kervandakilerin ölüm emrini veren kişi Sultan Alaaddin Muhammed Harezmşah'ın ta kendisiydi. Seyyah İbni Batuta'nın yazdıklarına göre Harezmşahların durumu pek kuvvetli olduğundan Cengiz Han Harezmşah ülkesine saldırmaya cesaret edemiyordu. Ancak Otrar faciası karşısında sabrını ve metanetini adeta kaybetmişti. Bunun üzerine Cengiz Han İslam ülkelerini ele geçirmek üzere büyük bir hazırlığa başladı. Cengiz Han'ın emrinde 200 bin kadar askeri mevcuttu. Bu kuvvet Harezmşah ordusundan sayıca az olmasına rağmen disiplinli ve sağlam bir kurmay heyetine sahipti. Sultan Alaaddin Muhammed Harezmşah ise asıl ordusunu Semerkant'ta tutarak Moğolları burada karşılamaya karar verdi ve diğer birliklerini ise Sirderya hattı ile Maveraün Nehir'in müstahkem mevkileri arasında bölüştürmüş ve dağıtmıştı. Bunun neticesinde Harezmşah orduları sayıca üstünlüğüne rağmen belli noktalara bölündüğü için Moğol ordusu karşısında sayıca az duruma düşmüştü. Cengiz Han ve ordusu Amu Derya üzerinden Harezm sınırlarına yaklaşmış ve Otrar şehrine girmişti. Bu sembolik açıdan oldukça önemliydi. Cengiz Han Otrar önlerine geldiğinde Muhammed Harezmşah'ın harp planını öğrenmiş ve bunun üzerine şehirlerin arasına girecek şekilde ordusunu düzenleyerek Maveraün Nehir'deki şehirlerin birbirlerine yardım etmesini önlemeye karar vermişti. Oğulları Çağatay ve Ögeday'ı Otrar şehrinin kuşatması ile vazifelendirdi. En büyük oğlu Cüce'yi ise yanlarından gelebilecek bir karşı saldırıyı önlemek için Siri Derya boylarına ilerleyerek Cent şehrini kuşatması için görevlendirmişti. Cengiz Han ise emrindeki ana orduyla Buhara şehrine ilerledi. Cengiz Han Buhara'yı yakıp yıktıktan sonra yönünü başkent Semerkand'a çevirdi. Sultan Alaaddin Muhammed Harezmşah o sırada ana ordusuyla Semerkant'ta bulunuyordu.
Cengiz Han'ın önce Buhara'ya saldırması taktiksel açıdan önemliydi. Başkent ile diğer şehirlerin arasına girmiş ve Harezm ordularının birleşmesini engellemişti. Sultan Muhammed Harezmşah geri çekilme hattının kesildiğini ve Horasan'dan beklediği kuvvetlerin gelmediğini görünce paniğe kapılarak mahiyetiyle birlikte Semerkant şehrini terk etti. Bu sırada Çağatay ve Ögeday Otrar şehrini ele geçirmiş ve kuvvetleriyle Semerkant'a ilerlemişti. Semerkant şehri Moğollar tarafından kuşatılınca sultanları tarafından terk edilen Semerkantlılar Moğollar karşısında yalnız 5 gün dayanabilmişti. 5. günün sonunda şehir Moğollara teslim edildi. Semerkant'taki katliam öylesine büyük olmuştu ki geriye ancak bir mahalleyi doldurabilecek kadar ahali sağ kalabilmişti. Bu sırada Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci, Cen şehrini ele geçirmiş ve güneye inerek Harezmşahların eski başkenti olan Gürgenci kuşatmaya başlamıştı. Harezmşah Sultanı Muhammed bu Moğol istilalarına karşı hiçbir harekette bulunamamış ve önce Bel şehrine, ardından Nişapur'a, oradan da Rey'e kaçmıştı. Sultanı bulup öldürmesi için Cengiz Han, Cebe ve Subutay'ı görevlendirmişti. Cebe ve Subutay'ın yaklaştığını gören Bel şehri hiçbir savunma yapmadan teslim olmuştu. Nişapur da aynı şekilde teslim olmuştu. Buna karşılık Tuz, Damgan ve Semnan şehirleri Subutay'a karşı koyunca bu 3 şehir Türk General Subutay tarafından tahrip edilmişti. Ardından Subutay, sultanın izinden ilerleyerek Rey şehrine kadar gelmişti. Bu şehri de hızlıca ele geçirmiş ve erkekleri öldürerek kadın ve çocukları da esir etmişti. Bu amansız takip karşısında sultan bitkin düşmüş ve Hazar Denizi'nde bir adaya sığınmıştı. Orada bitkin bir vaziyette 1220 Aralık ayında vefat etmişti. Vefat etmeden önce de oğlu Celaleddin Harezmşah'ı veliaht tayin etmişti. Celaleddin Harezmşah babasından yıkılmak üzere olan bir devleti miras almıştı. Sultan Alaaddin Muhammed'in ölümünden sonra Cengiz Han işgallerini Afganistan ve Horasan taraflarına çevirmişti. Bel şehri Subutay'a teslim olmasına rağmen Cengiz Han tarafından şehre girilip şehir Moğol askerleri tarafından yağmalandı. Cengiz Han'ın oğlu Tuluy ise Merv şehrini çatışmasız teslim almış, buna rağmen bütün ahali öldürülmüştü. Altın yıldızlı bir koltuğa oturan Tuluy bu katliamları keyifle seyretmişti. Sadece 400 zanaatkar bağışlanmıştı. Gürgenç şehri Ögeday'ın yardıma gelmesiyle düşürülebilmişti. Karakurum'a gönderilen zanaatkarlar dışında bütün halk kılıçtan geçirilmişti. Bu arada Nişapur'da yapılan Türk savunmasında Cengiz Han'ın damadı Toçukar öldürülmüştü. Cengiz Han'ın kızı şehirde tek bir canlı bırakılmamasını isteyince Cengiz Han bu görevi oğlu Tuluy'a verdi. Tuluy, Nişapur şehrini çok şiddetli kuşattı. Moğol taarruzuna dayanamayan Nişapur şehri düşmüştü. Moğollar kadın ve bebekler dahil herkesi katletti. Hatta kediler ve köpekler dahi yakalanıp ateşin içine atılarak yakıldı. Tuz yakınlarında Moğollar Halife Harun Reşid'in ve Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'in türbelerini yıkmış, Türk İslam medeniyetinin şanını teşkil eden her şey sistemli bir şekilde Moğollar tarafından imha edilmişti. Ardından Cengiz Han yönünü doğuya çevirerek Talekan şehrini kuşattı. Oğulları Çağatay, Ögeday ve Tuluy da Cengiz Han'a katıldı. İşte tam o sırada Celaleddin Harezmşah Gazne şehrinde 60.000 kişilik bir ordu teşekkülüne muvaffak olmuştu. Bu ordu Moğol istilası boyunca kaleye sığınmadan Moğolların karşısına çıkan tek düzenli orduydu. Celaleddin Harezmşah'ın Moğollara karşı ordu topladığını öğrenen Cengiz Han bu tehlikeyi bertaraf etmesi için komutanlarından Şigi Kutugu'nun emrine 30.000 asker vererek Celaleddin üzerine gönderdi.
Gelen Moğol ordusunu Pervan yakınlarında karşılayan Celaleddin Harezmşah, Moğolların savaş taktiklerini iyi biliyordu. Moğollar atlı okçularıyla Harezmşah ordusunu dört koldan zayıflatarak mağlup etmeyi planlıyordu. Buna mukabil Celaleddin Harezmşah, Moğol askerlerinin etrafından dolaşmalarını engellemek için ordusunu iki dağın ortasında mevzilemiş, sağını ve solunu dağa yaslayarak bu tehlikeyi bertaraf etmişti. Moğollar bugüne kadar girdikleri hiçbir savaşı kaybetmemişti. Muharebe Moğol atlı okçularının hücumu ile başlamıştı. Bu saldırı karşısında Celaleddin Harezmşah, Harezm okçularına hücum emri verdi. Harezm'in güçlü Türk yaylarının menzili Moğolların ok menzilinden daha uzun olduğu için Moğollar atış menziline erişemeden ok yağmuruna tutuldular. Shigi Kutugu daha fazla adam kaybetmemek için okçularını geri çekti. Shigi Kutugu, Harezm askerleriyle yakın temasa girerse Harezm ordusunu kolaylıkla dağıtabileceğini düşündü. Bu yüzden askerlerine toplu şekilde hücum etmeleri emrini verdi. Moğol atlıları tüm hızlarıyla Harezmşahlar üzerine ilerlemeye başladılar. Bunun üzerine Celaleddin Harezmşah okçuları yere çekerek havadan ok atışı emri verirken mızraklı askerlerini ön saflara çekerek Moğol atlılarını uzun mızraklarıyla karşıladı. Güçlü Moğol saldırısı karşısında çaresiz kalan mızraklı birlikler hızla erimeye başlayınca Celaleddin ordusunun tamamına hücum emri verdi. Harezmşah askerleri yıllardır süren Moğol istilasının intikamını almak için var güçleriyle Moğollar üzerine atıldılar. Dar alanda olduklarından manevra kabiliyetini yitiren Moğolların Harezmşahlar üzerine üstünlük kurma şansları artık kalmamıştı. Sayıları hızla azalan Moğol askerleri kaçışmaya başladılar. Böylece Pervan Muharebesi Celaleddin Harezmşah'ın zaferiyle sonuçlanmıştı. Hızla ilerleyen Moğol işgalleri ilk kez durdurulmuştu. Moğollar ilk kez savaş kaybetmişti. Moğolların sonunda mağlup edildiği haberi Harezmşah ülkesinde yayılınca Doğu İran'da hala ayakta kalan son şehirlerin cesareti artmıştı. Herat şehri halkı şehirdeki Moğol askerlerini öldürerek Moğollara karşı ayaklanmıştı. Merv şehri civarında sağ kalan Harezmşah halkı Celaleddin'e katılarak Merv şehrindeki Moğol valisini öldürmüşlerdi. Celaleddin halkı için bir umut ışığı olmuştu. Bu yenilginin haberini alan Cengiz Han, Harezmşah Sultanı ile bizzat ilgilenmek istedi. Cengiz Han, ayaklanan Herat şehrini geri alması için generallerinden Alcigide'yi görevlendirirken, Merv'deki ayaklanmayı bastırmak için ise Shigi Kutugu'yu görevlendirmişti. Kendisi ise 50.000 kişilik bir ordunun başına geçerek Celaleddin'in peşine takıldı. Celaleddin Harezmşah yönünü güneye çevirerek Indus nehrine ilerledi. Celaleddin Harezmşah ve Cengiz Han'ın ordusu Indus nehrinde karşı karşıya gelmişti.
Celaleddin ordusunu sağ tarafına Indus Nehri'ni, soluna ise Sarp Dağları alarak güvene almıştı. Böylece Moğol ordusunun atlı okçularca etraflarını sarmasını engellemiş oluyordu. Cengiz Han ise 10.000 kişilik keşik muhafızları ile ordunun arkasında yer almıştı. Moğolların yenilemeyeceği miti Pervan Muharebesi'nde bozulduğu için Harezmşah ordularının kendine güveni tamdı. Muharebeyi başlatan Harezmşah hücum boruları olmuştu. Celaleddin'in emriyle sağ kanat kuvvetleri Moğollar üzerine harekete geçmişti. Bu saldırıya karşılık veren Moğol sol kanadı Harezmşah hücumu karşısında zor duruma düşmüştü. Cengiz Han merkezden sol kanadına takviye yaparken Celaleddin de aynı şekilde sağ kanadına yardım için takviye birlik gönderdi. Ardından Moğol merkezi ve sağ kanadı hücuma geçerek Celaleddin ile sağ kanadının arasındaki irtibatı kopardı. Ve Harezmşah ordusunu ikiye böldü. Harezmşah sağ kanadı etrafının sarılmasıyla zayıflarken Celaleddin'in emrindeki merkez ve sol kanadın başarılı hücumuyla Moğol ordusu erimeye ve gerilemeye başladı. Cengiz Han, Harezmşah askerlerini koruyan Sarp Dağlar yüzünden istediği neticeye bir türlü ulaşamıyordu. Zafer kazanabilmesi için Harezm ordusunu kendisine çekmeliydi. Bu nedenle ordusuna geri çekilmeleri için ricat emri verdi. Şayet Celaleddin bu muharebeyi kazanır ve Cengiz Han'ı alt ederse ülkesini kurtarabilir ve Moğol işgalini durdurabilirdi. İşte şimdi beklediği fırsat eline geçmiş ve Moğollar çekilmeye başlamıştı. Celaleddin zafer hırsıyla ordusuna hücum emri verdi. Moğollar hızla eriyerek geri çekiliyor ve Celaleddin adım adım zafere yürüyordu. Ancak Harezmşahlar Moğolları püskürttükçe dağ ve ordu arasında boşluk oluşuyor ve Cengiz Han için beklediği fırsat doğuyordu. Sonunda Cengiz Han arkadaki zırhlı keşik birliğine hücum emri verdi. Keşikler hızlı davranarak dağ ile Harezm ordusu arasından Celaleddin'in ordusunu kıskaca aldılar. Moğollar Pervan Muharebesi'nde yapamadıklarını bu kez Cengiz Han önderliğinde başarmışlardı. Zırhlı süvariler zafer kazanmakta olan Harezmşahların etrafını sarınca muharebenin seyri bir anda değişti. Harezmşahların sol kanadı hızla erimeye ve dağılmaya başladı. Harezm sol kanadının çöktüğünü gören Cengiz Han ordusuna topyekün hücum emri verdi. Celaleddin nasıl bir tuzağa doğru çekildiğini fark ettiğinde artık çok geçti. Harezmşah ordusu dağılmış ve artık muharebenin dönme şansı kalmamıştı. Celaleddin muhafız birliği ile birlikte annesi ve hanımlarını da alarak Indus Nehri'ne doğru ilerledi. Cengiz Han ele geçirdiği bölgelerdeki kadınlardan bakire olanları kendisine alır, diğer kadınları ise askerlerine dağıtırdı. Celaleddin annesiyle hanımlarının "Allah aşkına bizi öldür ama Moğollara esir verme" diye gözyaşı dökerek feryat etmeleri üzerine askerlerine onları nehre atmalarını emretmiş ve nehirde boğuluşlarını hazin bir şekilde izlemişti. Ardından nehre girerek nehrin sert akıntısına rağmen sahilin karşı kıyısına çıkmayı başardı. Cengiz Han onu takip etmek isteyen askerlerini engelleyerek Celaleddin hakkında "Böyle bir babanın oğlu bahtiyardır. Su ve ateş gibi iki bela girdabından kendini kurtarıp sahile vardı" demişti.
Celaleddin ve kurtulan 700 askeri nehrin karşısındaki Moğol ordusu ile göz göze gelmişti. Celaleddin Harizmşah yalnızca bir muharebeyi değil, bütün mirasını da kaybettiğini düşünüyordu. O ve adamları yönünü Hindistan'a çevirip gözden uzaklaşırken Cengiz Han, Bela Noyan komutasındaki askerlerini Celaleddin'i yakalayıp öldürmesi için görevlendirmişti. Moğol generali Alcigidey 6 aylık bir kuşatma neticesinde Herat şehrini ele geçirmiş ve bir hafta boyunca şehri yağmalamış, şehirdeki tüm erkekleri öldürmüş, kadınları ise askerlerine vermişti. Merv'de sağ kalan az bir Müslüman nüfus ise Şiki Kutugu tarafından boğazlanmıştı. Merhum Sultan Alaaddin Muhammed Harizmşah'ın annesi esir edilerek Moğolistan'a götürülmüş, Harizmşah çocukları öldürülmüş, 100.000 zanaatkar Moğolistan'a götürülmüştü. Moğollar bu seferle insanlık tarihinde eşine az rastlanır biçimde bir katliam gerçekleştirmişlerdi. Bu sefer sonucunda ülkenin 9'u hayatını kaybetmiş veya esir olmuştu. Cüveyni sefer sonunda geriye halktan 1/10'inin bile sağ kalmadığını yazmıştı. Cengiz Han 1225 yılının ilk baharında ardında büyük bir enkaz bırakmış halde Moğolistan'a geri dönmüştü.